Yunanistan, Mısır ile sözde deniz yetki anlaşması yaparak Doğu Akdeniz'deki saldırganlığını ileri boyuta taşıdı. Ankara anlaşma için yok hükmünde derken uzmanlar da, bölgede son sözü Türkiye'nin söyleyeceğini belirtti. Öte yandan Yunanistan'la anlaşma imzalayan Mısır, 21.500 kilometrekarelik deniz yetki alanını kaybetmiş oldu. Doğu Akdeniz'de Türkiye karşıtı cephe Yunanistan'ın etrafında toplanıyor. Akdeniz'de oluşturulmaya çalışılan korsan harita, Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz yetki anlaşması alanıyla çatışıyor. Üstelik Mısır, imza koyduğu son anlaşmayla birlikte Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Akdeniz'deki hak iddialarına uyarak 21.500 kilometrekarelik deniz yetki alanını kaybetti. Darbeci Sisi yönetimindeki Kahire ile Atina arasındaki son girişime Ankara sert tepki gösterdi. Bu anlaşma yok hükmündedir. Bunu yok hükmünde olduğunu sahada da, masada da göstermeye devam edeceğiz. Dışişleri Bakanı, Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ise korsan anlaşma sonrası Kahire'deki konuşmasında daha da tahrik etti. Dendias, Türkiye ile Libya arasında aslında var olmayan mutabakat, bu yaptığımız anlaşmayla ait olduğu yere, çöp tenekesine gönderilmiştir dedi. Diğer yandan Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın nasıl olduğuna dair ortaya tezler atılmaya devam ederken, yaşanan elim olayın çok farklı alanlarda yansımaları olacak. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Profesör Doktor Gürkan Kumbaroğlu'na göre patlamanın en önemli yansımalarından biri Doğu Akdeniz'de görülecek. Aracılığıyla bölgedeki etkinliğini her geçen gün daha fazla artırıyor. Bu kapsamda Barbaros sismik araştırma gemisi de yeni lokasyonunda tarama faaliyetlerine başladı. Barbaros, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ruhsatlandırdığı Gazi Mausa kenti ile Lübnan arasındaki sularda 18 Eylül'e kadar petrol ve doğalgaz arayacak. Bu kapsamda Barbaros, Rumların hak iddia ettiği 2 ve 3 numaralı parseller üzerinde sismik araştırma yapmış olacak. Öte yandan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de etkinliğini daha da artıracak olan bir süre önce satın alınan Kanuni sondaj gemisinde de yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Geminin birkaç ay içerisinde tamamlanarak, Libya açıklarına sondaja gönderilmesi hedefleniyor. Öte yandan Türkiye, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yaşanan patlama sonrası bu ülkeye destek ziyaretinde bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan'ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'a daha fazla gıda yardımına, tıbbi yardıma hazır olduğumuzu, buna devam edeceğimizi ilettik dedi. Türkiye'nin tüm hastaneleri ve tüm hava ambulansları Lübnan'ın hizmetindedir, diyen Oktay, Beyrut limanı tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin limanımızın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade ettik, şeklinde konuştu. Oktay, ciddi şekilde zarar gören Beyrut limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye sonuna kadar hazır, ifadesini kullandı.